Rahibimizden izin aldığım için şu an çekim yapabiliyorum. Sabah uyandık, meditasyonumuzu yaptık. Ben bu sabah meditasyonda uyanmadım. Anlatacağım tabii sonra. Kedileri, köpekleri besledik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi pisliğimizi temizliyoruz. Erika, she is other host, and this is Princess. One of cats. We have 5 cats. I don't know where are the others. I like your house. Huh? I like your house. Ah, thank you. I'm cleaning pool. It's like, you know, Venedik style. Yeah. Bu baba hasta kedimiz. Onu da seviyoruz. Olduğu gibi. Yanlış geçtim. Yeah. 2 tane köpüşümüz var. Oy. Biri bu. Lucky. Sabah akşam bunu dışarı götürüyoruz. Zeki bir şey. Bu kimseye yanaşmıyor. Kocam. Just making videos. Bahçeyi suluyor kocam. Can you take video of me also 1 second? Hello. Do you want to share your experience now? Or you want to keep it for yourself? Maybe after. Okay. 4 gece kaldık. Normalde 5 diye anlaşmıştık ama bir tık yoruldum yani hani ev işleri yapmaktan. Yalan söylemeyeceğim hiçbir şeye. Psikolojik olarak böyle bir ağırlık çöktü üstüme yani. Bir de Budizm'deki öğretiler benim kendi kalbimde, hayat yolumla uyuşmuyordu. Ve bunu hani açıklama şekilleri işte ben bunu reddediyorum şeklindeydi. O yüzden Daniel'den rica ettim. Çünkü bu deneyim ve tecrübe aslında Daniel'in istediği bir şeydi, benim değil. Dedim bir gün daha erken çıksak ve merkezde kalsak olur mu dedim. Yarın Filipinlere uçuyoruz. O da ayrı bir hikaye. Olur dedi. Sağ olsun eşim beni kırmadı. Okay. Şimdi Grab tuttuk. Merkeze gidiyoruz. Biraz anlatmak istiyorum aslında. Hazır böyle beynim tazeyken, düşüncelerim tazeyken. Doktor Karma ekoloji, politik ekoloji öğretiyor üniversitede. Aynı zamanda cinsiyet çalışmaları var. Bir de 3 sene boyunca yerel halkla kalmış. Onların öğretilerinin üzerine master tezini yazmış. Gerçekten çok bilgili bir kadın. Manastır'a çok sonra gitmiş. Uzun yıllar sadece master, yani bizim Türkçe çevirdiğimiz zaman hoca anlamında öğretmenleri olmuş. Direkt Türkçe öğretmen. Usta yani. Usta tam Türkçe mi bilmiyorum. Uzun zaman bu şekilde eğitimler almış. Sonra bir gün bir Budist tapınak işte neyse bunu davet etmiş. Hani gel burada öğretmenlik yap diye. O da demiş hani hazır değilim vesaire. Bir şekilde kendini burada bulmuş. United Nation'da aynı zamanda Budizmle alakalı her sene projelere falan katılıyor. Gerçekten köklü çalışmalar yapıyor. Dünyayı da geziyor bu arada. Yani geziyor dedim gezme değil ama Budizmi yaymak amacıyla bazen farklı ülkelere gidip eğitim vermeye devam ediyor. Uluslararası bir platformda veriyor. Budizmin uluslararası bir platformda baz aldığını bilmiyordum bu arada. Gerçekten hani ben Doktor Karma'dan öğrendim. 4 gün boyunca görevlerimiz var tabii ki ama güne meditasyon yaparak başladık her gün ve her günü meditasyon yaparak bitirdik. Şimdi meditasyonla ilgili bize öğrettikleri bence çok önemliydi. Bu da şoförümüz.
arkadan. Meditasyonla ilgili öğrettiği şeyler çok güzeldi bence. Biraz bunu anlatabilmek için içselleştirmeye ihtiyacım var. O yüzden onun anlattığı şeyleri size direkt anlatmayacağım. Ama farklı bir bakış açısı, farklı bir hayata görüş şekli kattı bana. Bir günde üniversiteye gittik beraber. Dersine girmemize izin verdi ve ağırladı bizi. Gerçekten bu konuda çok mutluyum. Özellikle bir biyolog olarak böyle bir derse girebilmek benim için çok inanılmaz güzel bir şeydi. Çok destekleyen bir öğretmen ve ben bunu gördüm yani ve kendisine özellikle sordum. Dedim ki bizim eğitim sistemimizde bir şeyler eksikse direkt biz eleştiriliyoruz ve siz konuşurken ben sadece desteklediğinizi gördüm dedim. O da bana şunu söyledi. Diğer öğrenciler de bunu dinliyor. O yüzden ve ileride o da bir gelecekte bir birey olacak. Belki bir gün patron olacak, belki bir gün işçi olacak ama diğer insanlara nasıl davranması gerektiğinin eğitimini de burada alacak dedi. Ve bence çok haklı. O yüzden öğrencilerimin özgüvenini kırmıyorum. Sınıftayken onları destekliyorum. Sonra eksiklerini mail yoluyla gönderiyorum dedi. Ya da bazıları yanına gidip soruyormuş. Birebir iletişim kuruyorlarmış. Bayıldım. Hani gerçekten neyi çok sevdim derseniz bunu çok sevdim. 5 kedimiz, 2 köpeğimiz var. Videoları göstermiştim zaten. Her gün onları besliyoruz. Ama nasıl besliyoruz? Tavuk pilav, işte ne bileyim balık, yani hazır mama değil. Biz nasıl her gün doğal ürünler tükettiysek aynısı hayvanlar için de geçerli. Onları da doğal besinlerle besliyoruz ki vejetaryen olmalarına rağmen onların ihtiyacı olduğunu bildiği için, bir hayvanın vejetaryen olamayacağını bildiği için gereksinimlerine uygun olarak besliyor ve bunu da çok 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 gerçekten takdir ettim kalbimden, yani inanılmaz şekilde. Ve bize farkındalığın ne demek olduğunu öğretti, en azından Budizm'de. Bence bu da çok kıymetliydi çünkü bunu biraz uzun uzun konuştum bu arada Doktor Karma ile. Dedim ki Batı'da bazı şeyler, kavramlar alınıyor. Hani mesela bugün ben geldim Doktor Karma'dan bir hafta boyunca eğitim aldım. Şimdi ben gelecek hafta gidip eğitim açacakmışım gibi hani düşünün. Ben onun %1'ini almışım ve onu hani aşure çorbası gibi yapıyorum. Her şeyi karıştırıyorum. Bilmediğim kısımları uyduruyorum, anlatıyorum. Ben dedim Batı'da böyle hissediyorum. Benim Asya'ya, özellikle Güneydoğu Asya'ya gelmemin sebebi buydu zaten dedim. Neden Güneydoğu Asya'dan başladım sorusu ayrı bir şey ama gerçekten özellikle hani buraya kadar seyahat etmem aslında bunu görmek. Yani insanlar nasıl ibadet ediyor, kendi gelenekleri nasıl, kültürleri nasıl, hayata bakış açıları nasıl ve burada öğrendiğim dersleri, burada tanıştığım insanları, her biri kalbimde birer tohum ve ben onların bana ektikleri bu güzel tohumlarla yeniden kendimi oluşturuyorum. Yeniden kendimi büyütüyorum. Artık buna nasıl adlandırırsanız hani yeni bir ben yaratıyorum. Ama bu eskiyi yıktım geçtim değil, dönüştürüyorum ve bunlar zamanla olan şeyler. Ona da bunu söyledim. Yani bir parça alıyorlar ve onu böyle evirip çevirip yanlış, yalan, dolan ya da işte eksik şekilde lanse ediyorlar. Ve ben bunun hayatımda eksikliğini çok hissediyordum. O yüzden de yola çıktım. Çünkü asıl temel yola çıkma sebebim gerçekten yerinde görmek. Yozlaştıysa yozlaştığını kabul etmek. Yozlaşmadıysa gerçek olanı hissetmekti. Ve gerçekten buna niyet ederek çıkmıştım yola. Ve Doktor Karma bu farkındalık ve meditasyon konusunda bunu anlattı. Benim hayatta bir artım Hintli olmaları. Hintli olmalarının güzel yanı kız kardeşini Ayurveda biliyordu ve onunla da Ayurveda hakkında uzun uzun konuştuk. Ve gerçekten niyet ediyorum ki bir gün gerçekten Ayurvedik bir doktorla tanışırım. Bu da yeni seyahat hedeflerimden bir tanesi. Ve Batı'da bize öğretilen bazı şeylerin sadece eleştirel, sadece psikolojik rahatlamama olduğunu söyledi, bunu açık açık ve ben de öyle olduğunu düşünüyordum ama geri karşı bir tezim hiçbir zaman yoktu, sadece bir histi ve bu hissin peşinden bu kadar kilometre yol gelip Malezya'da bu hissi
doğruluğunu görmek, gerçekten zamanında pek çok farklı ustalardan eğitim alarak bu eğitimden geçmiş bir rahibeyle bu şekilde konuşmak benim için paha biçilmez bir tecrübeydi. Söyleyebileceğim tek şey bu ve bir kere daha şundan emin oldum. Bir öğretmen, bir usta, bir master, adını ne koyarsanız koyun. Eğer size vereceği bu eğitim için, işte farkındalık için, adı ne olursa olsun sistem için sizden para istiyorsa kesinlikle o gerçek değildir arkadaşlar. Bu kadar yol geldim ve bu kadın da bu kadar yol gitti. Tabii ki tapınağa katkıda bulunuyoruz. Her gittiğim tapınağa katkıda bulunuyorum. Bu başka bir şey. Ama direkt bir şekilde bir ücret kesinlikle doğru değil. Kesinlikle yanlış. Ve bunu direkt bir rahibenin ağzından duyduğum zaman %100 emin oldum. Kalbim çok ferah. Zihnim çok ferah. Ve yolumdan daha da emin oldum. Teşekkür ederim. Bu bölüm gerçekten çok özeldi benim için. Sizlerle bütün tecrübemi elimden geldiği çekebildiğim, izin verdikleri kadar paylaştım. Umarım güzel anlatabilmişimdir. İstediğiniz zaman yorum yapıp istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz.